Merhabalar arkadaşlar. Yemek Şahane kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı kurabiye yapacağız. Bu tür videolarımızın gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi yarım su bardağı portakal suyum var. Sıkılmış portakal suyum. 1 su bardağı toz şekerim. 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağım. 4-5 su bardağı civarı unum var. Elenmiş un. 1 çay kaşığı karbonat. Kabartma tozum ve vanilyam var. Görmüş olduğunuz gibi portakallarım, rendelenmiş portakalım. Benimki az oldu. Siz biraz daha rendeleyebilirsiniz. Ve bir tane yumurtam var. Yumurtamın üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ekledim. Güzelce çırpıyorum. Harmanlıyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Yarım su bardağı sıkılmış portakal suyumu da ekliyorum. Böyle kurabiye mi olur demeyin. Gerçekten deneyin. Çok lezzetli oluyor. Harika pişiyor. Enfes. Güzelce harmanlıyorum. Şekerimiz eriyene kadar. Güzelce harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şekerimiz eriyene kadar güzelce çırpıyoruz. Rendelenmiş portakallarımı ekliyorum. Kabartma tozum ve vanilyamı da alacağım. Öncelikle unumu eklemek istiyorum. Kabartma tozum vanilyamı aldım. Karbonatımızı da aldık. 5 damla kadar limon damlatıyorum. Limon suyu. Güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra üzerine unumu ekleyeceğim. Yavaş yavaş elenmiş unumuzu ekliyoruz. Harcımızın kıvamına göre unumuzu ekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi unumuzu güzelce ekleyip güzelce ekliyorum. Gördüğünüz gibi unumuzun hepsini ilave ediyoruz. Güzelce harmanlıyoruz. Unumuz az gelirse üzerine ekleyebiliriz. Alacağı kıvamı gördükten sonra birazcık sıvı yağ elimizi bandırıp yuvarlak ceviz yuvarlağı ceviz şeklini alana kadar top top yapıyoruz.
Dilerseniz şekere bandırırsınız, dilerseniz bandırmadan yaparsınız. Gördüğünüz gibi. Ben kimini bandırdım, kimini bandırmadım. Siz de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Görüyorsunuz. Yumaklarımı ceviz büyüklüğünde kesip yuvarlıyorum ve koyuyorum. Gördüğünüz gibi hepsini aynı şekilde yapıyorum. Bandırıp koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bütün hepsini yumaklıyoruz. Tepsimize diziyoruz. Kıvamımızın yumuşak olması için güzelce yoğurmamıza dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Sert olursa kurabiyelerimiz güzel çıkmayacaktır. Kulak memesi kıvamında olması yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi. Hepsini güzelce yuvarlayıp tepsimize diziyoruz. Gördüğünüz gibi. Son yumağımı da alıyorum. Son yumaklarımızı da yapıp yumaklarımızı bitirip fırınımıza veriyoruz. Yaklaşık bir 20-30 dakika civarı pişmesini bekleyeceğiz. Fırınımıza verip gördüğünüz gibi çıkardım. Kıpkırmızı oldu ve çok güzel pişti. Şekerli olan kurabiye. Gördüğünüz gibi. Ve şekersiz olan. Harika oldu kurabiyemiz. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.